Peki işte buradaki tartışma şu. Güneş acaba ufkun kaç derece altında? Yani şuradan bir hat çizilse buradaki açı kaç derece olur? İşte kimi eksi 18, kimi eksi 19, eksi 20 vesaire tartışmalar buradan kaynaklı. Yine Ahmet Şimşirgil Bey'in şöyle bir yanlışı var. Bu gerçekten büyük bir hata. Eksi 18 derece ile eksi 19 derece arasında 18 dakika 20 dakika oynar diyor. Bu Türkiye'de yani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hadise. Burada rasatları hava şartlarının etkilediğinden bahsediyorlar. Biz tersine mühendislik tabiri caizse yaparak dereceyi tespit edeceğiz. Mesela burada şundan başlayalım. 27-10.984 tarihine yüksekliğin formüllerimize nasıl yansıdığıyla alakalı farklı kanaatler var. Farklı formüller, farklı yaklaşımlar var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, her Ramazan-ı Şerif'in girişiyle imsak vakti tartışmaları da gündemimize oturuyor. Diyanet bize fazla mı oruç tutturuyor? İmsak vakti önce mi olmalı, sonra mı olmalı? Namazlarımız olmuyor mu gibi meseleler Müslümanların gündemine her Ramazan getiriliyor. Bu konuda yaklaşık 2 yıldır bir çalışmam var. Bunu size arz etmek istiyorum. Şimdi konuşacağımız konunun aslında iki tarafı var. Birincisi şeriatın bizden istediği namaz vakti. Yani şeriat bu vakti nasıl tanımladı? Fıkıh kitaplarımızda konuştuğumuz konu işte imsaktır, güneşin doğuşudur, batışıdır, efendime söyleyeyim öğlen namazının vaktidir, şafağın kaybolmasıdır. Bu noktada fıkıh kitaplarımız bu vakti nasıl tanımladı? Bu meselenin birinci kısmı, buna hakim olmalıyız. Bunu iyi zapt etmeliyiz. Diğer tarafta da fıkıh kitaplarımızda geçen Allah Teala'nın belirlediği bu namaz vakitleri matematiksel olarak acaba nasıl, bunun iz düşümü nasıl olur? Yani matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? Bu namaz vaktini güneşin geometrisiyle, güneşin matematiğiyle nasıl ilişkilendiririz? Bu da meselenin ikinci yönü. Yani aslında meselenin iki yönü var diyebiliriz. Tabii baştan şunu ifade etmek istiyorum. Ben Mahmud Efendi Hazretlerine bağlı olmamla beraber herhangi bir cemaat adına konuşuyor değilim. Bu çalışmayı tamamen kendim yürütüyorum. Dolayısıyla burada söyleyeceklerim tamamen beni bağlayacaktır. Bir kurulun, bir kuruluşun, bir fetva heyetinin vesaire kanaati değildir. Bunu baştan ifade etmek istiyorum. Kardeşlerim, uzun bir süredir fıkıh ilmiyle meşgul olmaktayız. Namaz vakti meselesini de fıkhi olarak ele alıyoruz, inceliyoruz. Bunun yanında geçmişte mühendislik okumam hasebiyle, mühendis olmam hasebiyle matematiğe de bir vukufiyetimiz söz konusu diyebilirim. Tabii ileri düzey bir matematikten bahsetmiyorum. Namaz vakitleri deyince aklımıza bugün sayılar gelmekte. Takvimlerde yazan işte 16.03, 14.07 gibi sayılar geliyor. Bu sayılar oraya rastgele yazılmadıysa bunun arkasında bir matematiksel formülasyon vardır. Bu formülleri tespit etmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce bir çalışmaya başladım. Şu anda ne aşamadayız? Bu formüllerin tamamına hakimiz. Yani herhangi bir kurumun, takvimin açıklamalarını beklemek zorunda değiliz. Dünyanın herhangi bir yerinde enlem boylama göre güneşin hareketleriyle ilişkilendirerek namaz vakitlerini tespit edebiliyoruz. Hatta kerahat vakti gibi işte Diyanet'in açıklamadığı vakitleri de böylece bulabiliyoruz. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz durumda herhangi bir takvime yani kendi adıma bu çalışmanın neticesi olarak bağlılığım söz konusu değil. Bunu ifade etmek önemli. Şunu da tespit edebiliyoruz. Yani takvim sahipleri neden farklı görüşler beyan ediyorlar? Arkasındaki gerekçe ne? Fıkıhtan mı doğuyor yoksa güneşin geometrisinden, matematikten kaynaklı bir bakış açısı farklılığı mı? Yani buradaki farklılık nedir? Neden bu takvim sahibi böyle derken bu takvim sahibi böyle diyor noktasında da bu farklılıkları anlayabiliyoruz. Mevzumuz imsak vakti. Tabii bu namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor? Güneşin geometrisiyle nasıl ilişkilendiriyoruz? Bu vakitlerin her birinin tek tek konuşulması bir ders serisine belki böyle bir ihtiyaç var. Fakat yani bunu belki ileride yapabilirim. Şu an düşünmüyorum. İmsak vakti konusunda ciddi tartışmalar var. Müslümanların yani bu konuda vesvese sahipleri var. Çünkü Diyanet'in yanlış yaptığını iddia eden insanlar çok ciddi anlamda ithamları çok sert. Namazlarınız olmuyor, oruçlarınız olmuyor gibi çok keskin ifadeleri var. Dolayısıyla bunları ele almak istedim. Aslında bunu belki defalarca söyleyeceğim bu videoda. Benim bu çalışmam bitmiş bir çalışma değil. Yani ben bir nokta koymuş değilim. Bir kanaat sahibi de değilim. Fakat yani elhamdülillah bu çalışmanın bir semeresi de var. O semereleri size paylaşmak istiyorum. Yani en azından bazı iddiaların kesinlikle doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bu dolayısıyla faydalı bir video olacağı kanaatindeyim. Önce vaktin fıkhi olarak nasıl ele alındığına bakalım. Hanife mezhebinde imsak vakti fecri sadığın doğumuyla başlıyor. Bu konuda sarih hadis-i şerifler var. Dolayısıyla mezhepler arasında hilaflı bir konuda değil aslında. Ben bugün özellikle Hanefi mezhebi açısından meseleyi ele alacağım. Fecr-i sadık dediğimiz mukaddimesinde bir fecr-i kazip var. Bu fecr-i kazibe günümüzde zodyak ışınları da diyorlar. Tartışmalar var. Denir mi denmez mi? Fecr-i kazip her zaman olur mu olmaz mı? O da tartışmalı. Fakat fecr-i kaziple bizim hiçbir işimiz yok. Efendimizin açıkça beyanı fecr-i kazip yani uzunlamasına olan bir aydınlık.
Bunun akabinden bir karanlık gelir. Bu tamamen yani yalancı denmesi, kazip yalancı demektir. Bu fecir ile alakalı hiçbir hüküm alakalanmaz. Bu konuda bir hilaf söz konusu değil. Fecr sadık ise genişlemesine olan bir aydınlıktır. Peki acaba muhit sahibi bunu, Muhitül Burhani sahibi ifade eder ki yaklaşık Hicri 600 küsur yıllarda vefat eden bir zat. Mezhebimizde ashabımızın yani Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in rahimehumullah görüşlerini zapt edip bize ulaştıran çok enfes bir kitaptır. Bu kitabın görüşleri bizim için muteber. Kendisi bu konuda ashabımızdan ilk doğuşu mu muteberdir? Yani fecir dediğimiz karanlığı yaran aydınlık. Bu aydınlığın ilk doğuşu mu muteberdir yoksa bu aydınlığın yataylamasına, genişlemesine bir şekilde ufku kaplaması mı muteberdir noktasında bir görüş gelmediğini söylüyor. Kendisi bu noktada bir tercihte de bulunmuyor. Aynı nakli Tatarhani'de de görüyoruz. Ben buradan Hanefi mezhebi içerisindeki alimlerin bu konuda hızlı bir şekilde kanaatlerini ifade etmek istiyorum. Evet, Kadıhan yine mütekaddim ulema diyebileceğimiz çok önemli bir alim. Münteşir olmayı esas aldığını ifade ediyor. İbnül Humam açıkça fecrin ilk doğuşu esas alınmalıdır diyor. Kelime tahlili yaparak bu görüşe gidiyor. Molla Hüsrev yine önemli bir Osmanlı alimi, intişarı esas alınmalı diyor. Bahis sahibi bu görüş daha zahirdir diyor. Şurumbulali Dürerül Hükkam şerhinde yani Molla Hüsrev'in Dürerül Hükkam'ına yaptığı güzel bir şerh var, haşiye var. Orada da ilk doğuşun itibara alınmasının kendi kanaati olduğunu ifade ediyor. Feteva-i Hindiye'de iki görüş zikrediliyor. İkinci görüşün daha genişlik olduğunu yani Müslümanlar açısından daha kolaylık olduğunu söylüyor. İlk görüş tabii ihtiyattır. Bu ihtiyatı da şöyle anlamak lazım kardeşlerim. Aydınlık ilk olarak doğdu. Daha sonra bunun uzaması biraz zaman alacaktır. Dolayısıyla sizin yatsı namazında ve oruca başlarken ilk doğuşu itibara almanız ihtiyat olacaktır. Fakat sabah namazını kılarken ise yayılmasını esas almanız ihtiyat olacaktır. Çünkü vakit arasındaki ihtilafın semeresi ancak böyle ortaya çıkar ihtiyat noktasında. Ki bunu Feteva Hindiye'de aynı şekilde naklediyor. Tahtavi Hulvani Rahimullah'tan ki birçok alim Hulvani'den bu nakli yapıyorlar. İlk doğuşun itibara alınacağını ifade ediyor. Fakat kendisi ikinci görüşün daha zahir olduğunu, genişlik olduğunu söylüyor. Nehir sahibi yine ilk görüşü yani ilk doğuşu esas almalıdır diyor. Serahsi'nin de ilk görüş ihtiyattır fakat ikinci görüşte Müslümanlar için bir kolaylıktır ifadesini görüyoruz. Bu nakilleri neden yaptım? Hanefi mezhebi içerisinde bir tartışma olduğunu görüyoruz. İki görüşü de gerçekten çok muteber, ilmine itibar edeceğimiz alimlerin tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu mesele yani mutlak manada hüküm budur, diğer görüş yanlıştır, sahih görüş budur, diğeri zayıf görüştür diyebileceğimiz bir konu değil. İki görüşü de tercih eden ve deliller noktasında baktığımız zaman da hadis-i şeriflerde bazı ifadelerden kaynaklanan iki anlayış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki görüşle de amel etmek mümkündür. Tabii şunu ifade etmek önemli. Yatsı ve oruca başlarken ilk doğuşu esas almak ihtiyattır. Sabah namazında ise yayılmasını itibara almak Hanefi mezhebi açısından fıkhi tahlil yaptığımıza göre söyleyebileceğimiz bir hükümdür diyebilirim. Şimdi buraya kadar meselenin fıkhi tahlilini yaptık. Buradan sonra da bilimsel olarak fecir nasıl izah ediliyor buna bakalım. Evet, fecir hadisesi nasıl gerçekleşiyor? Bununla alakalı şöyle güzel bir site var. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Buraya mesela bir adres girelim. Mesela Fatih diyelim. İstanbul Fatih. Use this location diyorum. Bu adresi kullanacak. Şimdi bu bizim ufuk hattımız. Burada saati görüyorsunuz. Saati ilerlettikçe şimdi gece vakti tabii. Gece bir kapkaranlık bir ortam var. Güneş ışınları atmosferden yansıdığı zaman gökyüzünde bir aydınlık hasıl oluyor. İşte biz buna fecir diyoruz. Yani bu aydınlığın ilk doğuşu mudur, muteber yayılması mıdır? Orada tartışma olduğunu zaten geride anlatmıştık. Bakın saati ilerlettikçe bir aydınlanma hasıl oluyor. Halbuki güneş bakın ufkun altında. Şöyle ufku da şöyle kapatabiliriz. Şunu da açalım. Evet bakın şurası tam ufuk. Yani biz karşımızda bu ufuk hattı var. Biz bunun altını kesinlikle görmüyoruz. İşte Venüs, Ay, Güneş şu an ufkun altında. Saat sabah 6. Şimdi bunu biraz ilerlettiğimiz zaman bakın bir aydınlık hasıl oluyor. Fakat güneş daha ufkun altında. Yani bu aydınlık atmosferden güneş ışınlarının yansımasıyla hasıl oluyor. Peki işte buradaki tartışma şu. Güneş acaba ufkun kaç derece altında? Yani şuradan bir hat çizilse buradaki açı kaç derece olur? İşte kimi eksi 18, kimi eksi 19, eksi 20 vesaire tartışmalar buradan kaynaklı. Buradan meseleyi de yani böyle simüle etmiş olduk. Bakın güneş daha ufkun altında ama bir aydınlanma var. Artık bundan sonra da doğacaktır diyebiliriz. Hatta şöyle atmosferi kapatayım. Bakın hiçbir ışık aydınlanma olmuyor. Gördüğünüz gibi yani güneş atmosferden ışıklar yansımadığı için kapkaranlık hissiyatı devam ediyor. Gökyüzü kapkaranlık. Bu faydalı bir görsel olmuştur diye düşünüyorum. Astronomide
fecir vaktine tan vakti, alacakaranlık olarak ifade ediyorlar. Bu noktada bazı yerlerde de 3 farklı tanımlama görüyoruz. Bunlardan birincisi atmosferik tan. Atmosferik tan ne demektir? Güneş ufkun 18 derece altındayken, yani eksi 18 derecedeyken, ufuk burası, güneş 18 derece, yani şu yatayla yaptığı açı 18 derece olduğu zaman atmosferik tan gerçekleşiyor, alacakaranlık gerçekleşiyor diyorlar. Peki yani NASA'nın da uzay araştırmaları yapan dünyanın çeşitli kurumları da bunu kullanıyorlar. Peki burada ne kastediyorlar? Yani bunların namaz vaktiyle bir alakaları yok. Burada şunu söylüyorlar. Artık güneş ışınları atmosferden yansıyacak. Dolayısıyla bizim uzak galaksileri, uzak gezegenleri gözlemlememiz bu saatten sonra çok zor olacak diyorlar ve gözlem yapmayı bu saatten sonra bırakıyorlar. Yani kendilerince bir son nokta, nihai nokta belirlemiş oluyorlar. Bu süre zarfından sonra artık biz uzak galaksileri, uzak gezegenleri gözlemleyemeyeceğiz, yıldızları gözlemleyemeyeceğiz. Çünkü güneş ışınları artık atmosfere girdi diyorlar. Buna astronomik tan ifadesi kullanılıyor. Bir de denizci tanı ifadesi var. Yani denizde, işte okyanuslarda seyahat eden denizcilerin karayı gördükleri, yani ufkun aydınlanması ve karayı nihayet gördükleri bir derece tanımlaması var. Burada eksi 12 derece ifadesini kullanıyorlar. Bazıları da sivil tan ifadesini kullanıyor. Fakat bu genel manada kabul edilen astronomik tan ve denizci tanı var diyebiliriz. İşte bu noktada yani sabah namazının vakti peki kaç dereceyken, yani güneş ufkun kaç derece altındayken gerçekleşir noktasında benim kendim tespit edebildiğim kadarıyla 9 tane görüş var. Yani dünyada şu anda, Türkiye'de Diyanet'in söylediği eksi 18 derece var. İşte Türkiye takvimi ve fazilet takviminin iddia ettiği eksi 19 derece var. Ki Osmanlı'nın son döneminde kullanılan da buydu. Ve işte Abdülaziz Bayındır gibi mezhepleri kabul etmeyen, kendileri Kur'an-ı Kerim'den içtihat yapan insanlar var. Onlar da 9 dereceyi, öyle zannediyorum ki 9 dereceyi söylüyorlar. Yanlış olabilir. Burada 3 görüş ortaya çıkmış oluyor Türkiye'de. Fakat dünyada bu konuda ben tespit edebildiğim kadarıyla 9 tane görüş var. Eksi 9 diyen var, eksi 12 diyen var, eksi 15 diyen var, eksi 18 diyen var, eksi 18,5 diyen var, eksi 19 diyen var, eksi 19,5 diyen var ve eksi 20 diyen var. Diğer bir görüş ise bunu siz 1 dereceye sabitleyemezsiniz. Bu da bir görüş. Bu da 9. görüş olmuş oluyor. Yani eksi 20'dir de diyemezsiniz, eksi 17 de diyemezsiniz. Zamana göre değişir, mekana göre değişir, mevsime göre değişir. Atmosferdeki güneş ışınlarının kırılımına göre, yani nem, sıcaklık, basıncın da bu noktada etkisi olacaktır. Siz bunu 1 dereceye sabitleyemezsiniz görüşü de var. Evet, burada bazı çalışmaların, bazı İslam alimlerinin, devletlerin, kurumların kanaatlerini tablolar halinde göreceğiz. Çok erken dönemde aslında İslam alimleri bu konuda bir kanaat bildiriyorlar. Burası fecir, yani imsak vakti ve burası da yatsı namazı, yatsı vakti. Aslında fecirle yatsı namazı arasında simetrik iki hadise. Dolayısıyla aynı derecenin söylenmesini bekliyoruz. Fakat bazı kurumlar, bazı alimler burada iki farklı kanaat bildiriyorlar. Yani fecirde atıyorum 18 deyip yatsıda eksi 17 diyebiliyorlar. Burada da şöyle bir izahları var. Karanlığa alışmış bir gözün aydınlığı fark etmesiyle aydınlığa alışmış bir gözün karanlığı fark etmesi arasında fark olacaktır diye. Dolayısıyla makul bir izahları var. Burada yine farklı bir tablo. Bunları internette buldum. Tabi tasih edilmesi gerekiyor. Yani Biruni böyle dedi diyorlar. Fakat Biruni'den farklı rivayetler de var. İbn Yunus'un, Halili'nin, Merrakuşi'nin önemli alimler, önemli astronomlar bunlar. Erken dönem İslam alimlerinden. Yine işte bazı kurumların, Müslim World League dediğimiz işte eksi 18 esas alıyor. Ümmül Kura eksi 19. Mısır'da eksi 19,5 kabul ediliyor. Burada da Türkiye'de mesela fazilet takvimi 19 diyor. Türkiye takvimi 19 diyorlar. Osmanlı'nın son dönem kararı bu. Diyanet İşleri eksi 18 diyor imsakta. Güney Afrika'da 19, işte Endonezya, Malezya, Singapur 20 dereceyi kullanıyor. Pakistan eksi 18, Hindistan, Afganistan 18. Tabi bunlar güncel olarak da değişebilir. Yani eski bir çalışma olabilir. Teyit edilmesi lazım. Diyanet 1982 yılına kadar eksi 19 dereceyi esas alıyordu ve bunun üzerine 10 dakikada temkin koyuyorlardı. Vakti bu şekilde açıklıyorlardı. 1983 yılına geldiğimiz zaman eksi 19 derece eksi 18 olarak değiştirdiler ve 10 dakikalık temkin vaktini de kaldırdılar. Ülkemizde Diyanet'in bu vakit açıklamasının güvenilir olmadığını, bu vakte göre hareket edenlerin oruçlarının sıkıntı yaşayacakları, oruçlarının kabul olmayacağını söyleyen özellikle Türkiye takvimi ve fazilet takvimini görüyoruz. Bunların yaptığı izaha bakalım. Şöyle bir iddiada bulunuyorlar. İslam alimleri asırlardan beri fecir irtifaının, yani fecir açısının eksi 19 derece olduğunu anlamışlar. Görüldüğü gibi aslında az önce gösterdiğim tablolarda bu doğru değil. Eksi 19'dan farklı derece açıklayan alimler de var. Diğer rakamların doğru olmadığını bildirmişlerdir. Dediğimiz gibi direkt kabul edebileceğimiz bir ifade değil. Fakat ilginç olan nokta şurası. Avrupalılar beyazlığın yayılmasına fecir diyorlar.
Bu fecrin irtifağı da -18 derecedir. Demek ki buna göre de namazlar oluyor diyorlar. Müslümanların din işlerinde Hristiyanlara ve mezhepsizlere değil İslam alimlerine uyması lazımdır. Yani bu ifade Saadet Ebediye kitabında mevcut. Şimdi şunu söylüyor özetle, Allah rahmet eylesin kendisine. Tabii ki kendisini tenkit etmeyeceğiz ama hani ilim ehli olarak görüşüne katılmayabiliriz. Bu ilim ehli arasında var olan bir meseledir. Burada sloganist böyle popülist söylemlere sarılmamak lazım. Holiganlaşmamak lazım. Benim hocam böyle söyledi, bu doğrudur. Bunun karşısında olan bütün görüşler yanlıştır. Bunlar batıldır, bidat ehlidir, haindir, ajandır, cahildir. Yani maalesef günümüzde bu şekilde bir savunma görüyoruz ki yani Müslümanlar arasında birlik beraberliğin tesis edilmesine çok halel getirecek bir hadise ve ilmi bir üsluptan da uzak. Şimdi burada da aslında yani beyazlığın yayılmasına Avrupalılar fecir diyor. Buna -18 diyorlar ve Diyanet de artık İlk doğuşu değil yayılmasını esas alıyor ve bu bizim görüşümüz değil, bu Avrupalıların görüşüdür diyor. Fakat az önce Hanefi mezhebinde çok muteber alimlerin, hatta Fetavai Hindiye'nin nakline göre mezhepte çoğu alimin kabul ettiği görüş yayılmasıdır zaten. Dolayısıyla Diyanet eğer yayılmayı esas alıyor diyorlarsa bu noktada zaten bir problem lazım gelmeyecektir. Yani tamamen kendi beyanlarına bakacak olursak Diyanet yayılmayı esas alıyor. Tamam, yayılmayı esas alıyorsa zaten bir problem yok diyebiliriz. Tabii bu nakli muhtemelen Hilmi Işık Efendi Ahmet Ziya Bey'den aldı. Rubu' Daire kitabında buna benzer bir nakil yapıyor Ahmet Ziya Bey son muvakkitlerden. Tabii Diyanet bu açıklamayı aslında kabul etmiyor. Diyanet de biz ihtiyatı esas alıyoruz. İlk doğuş vaktini esas alıyoruz. Biz yayılmayı esas almıyoruz. Fakat ilk doğuşun -19 değil -18'de gerçekleştiğine doğru bir kanaatimiz değişti ifadesinde bulunuyorlar. Yani Diyanet biz ihtiyatı terk ettik artık yayılmayı esas alıyoruz deseydi bile problem lazım gelmeyecekti. Fakat onlar hala ihtiyatı savunduklarını ve ilk doğuşu esas aldıklarını söylüyorlar. Burada tabii şunu söylemek istiyorum. Mesela Seydi Ali Reis Hulâs el-Hey'e isimli kitabında, bu kitapta bir yüksek lisans çalışmasıydı. Orada gördüm. -19 dereceyi esas alıyor bir İslam alimi. Fakat mesela bu kitapta dikkat çeken bir husus dünyanın dönmediğini, kainatın dünya etrafında döndüğünü söylüyor. Şimdi İslam alimlerinin değerini küçültmek için bunu söylemiyorum. Fakat onlar kendi zamanlarında aslında çok büyük işler başardılar. Bakın çoğu hoca, çoğu alim geçinen insan bu derecelerden habersizdir. Fakat eski yani Osmanlı alimleri kendi dönemindeki az imkanlara rağmen bu konuda bir tespit yapıyor ve bir kanaat bildiriyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Kendi dönemlerindeki astronomiden, bilimsel ilerlemelerden tam manasıyla istifade ettiklerini görüyoruz. Fakat yani şunu anlamak lazım. Bugünden o günü tenkit etmek, ya bunlar ne cahil insanlarmış demek çok büyük bir cahillik olacaktır. Fakat bu insanlara tabi olup yani biz onlara asla muhalefet etmeyiz demek de doğru değildir. Şunu bence anlamak lazım. Seydi Ali Reis gibi alimler bugün yaşasalardı ne söylerlerdi? İşte bu kanaate ulaşabiliyorsak biz de onu söylemeliyiz. Dolayısıyla buradaki aslında muhalefet yani bir alime muhalefet olarak görülmemelidir. Bu mesele Hanefi mezhebinde birçok örneği vardır. Konuyu dağıtmak için söylemiyorum fakat yani Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in ortak olarak caiz değil dediği bir mesele bugün günümüzde onlar bugün yaşasaydı buna izin verirdi denilerek caiz olarak görülmüştür ve bu tartışmalı bir konu da değildir. Yani İslam alimleri, müteahhir ulema bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla biz yani tamamen onlara tabi olmaktan aslında onlar ne söylüyorsa onu yapalım değil. Onlar bugün yaşasaydı acaba görüşlerini değiştirecek, kanaatlerini değiştirecek bir şey var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Mesela Ebu Yusuf Rahimullah'ın çok meşhur bir sözü vardır. Ebu Hanife üstadıma bu hadis ulaşmamıştı. Ulaşsaydı böyle içtihat etmezdi. Hadisin dediğini yapardı şeklinde. Biz bu konuda mesela Ebu Yusuf Rahimullah'ın görüşünü tercih ediyoruz. Demek ki bunlar da insan yani hata yapmaktan münezzeh değiller. İslam alimlerine de böyle kutsal görüp yani en ufak bir muhalefet dahi yanlıştır, bidattır, batıldır diye görmek açıkçası doğru değil. Evet bu konuda bir video çekmemizi aslında dün yani ben bu videoyu çekerken dün oluyor. Ahmet Şimşirgil Bey'in tarih ilminde gerçekten kendisine itibar ettiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz bir abimiz, büyüğümüz. Kendisi fakat hani fıkıhtan çok fazla mesai bilgisi yok diye anlıyorum. Bu konuda astronomi bilgisinin de zayıf olduğunu anlıyorum. Bu konuda yani imsak vakti konusunda Diyanet'in bir hiyanet içinde olduğunu, insanları kandırmak için bunu yaptığını, insanların orucunu ifsad etmek için bunu değiştirdiğini iddia ediyor. Ben videoyu baştan sona izledim. Gerçekten ilmi üsluptan uzak ve yani bu noktada ikna edici olmaktan çok uzak değerlendirmeler. Bunlarla alakalı bazı notlar aldım. Onları okumak istiyorum. Şimdi şunu söylüyor. Ne oldu da bir günde 20 dakika fark etti? Yani dün imsak vakti işte atıyorum 5.00'dı. Bugün ne oldu da 5.20'ye 5.30'a kaydı? Yani bir günde bu değişir mi şeklinde bir iddiası var. Tamamen insanları yani manipüle etmek üzere bir anlayış. Şimdi İslam alimlerinin içtihadı değişebilir.
kanaatleri değişebilir. Biz Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin içtihatlarını değiştirdiğini biliyoruz. İşte İmam Şafii'nin çok meşhurdur. Kavli kadim ve kavli cedid. Yani eski kavli ve yeni kavli. Dolayısıyla bir İslam aliminin kanaati değiştirdiği zaman böyle tenkit edilmez. İçtihadından dönmüş olur. Dolayısıyla Diyanet de yani içtihat yaptı ve dedi ki -19'dan biz bunu -18'e çeviriyoruz. Yani bunu yaptığı zaman illaki zamanda bir değişme olacaktır. Dolayısıyla burada yani ne oldu da bir günde 20 dakika oynadı demek aslında çok böyle ilmi üsluptan uzak bir bakış açısı. Yani yarın Diyanet -18'i değiştirip -17'ye de geçebilir. Bu yani namaz vakitleriyle oynamak, insanların orucunu ifsad etmek olarak değerlendirilmemelidir. Buradaki değişikliğe sebep olan tahlili ele almamız lazım. Yani siz neden -18'i -19'a tercih ettiniz? Buradaki bir tercih vecihine bakmamız gerekir. Şu tenkit edilebilir. Diyanet bu konuda çok şeffaf değil. Yani ben namaz vakitleri konusunda araştırma yaparken inanın Türkçe doküman bulmakta çok zorlandım. Türkçe doküman yok hatta. Yani bir tane buldum. O da bazı yanlışlar vardı. Yani bunu İngilizce dokümanlarda buldum. Türkiye'de yani Diyanet namaz vakitleri konusunda benim bu çalışmaya başlarken Diyanet'i doğrulayacağım hiç aklıma gelmezdi. Fakat yani yaptıkları çalışmanın gerçekten çok güvenilir olduğuna muttali oldum. Dediğim gibi formüller elimizde. Herhangi bir coğrafya için herhangi bir anda namaz vaktini hesaplayabiliyoruz. Ve Diyanet'in de neyi baz aldığını, neyi esas aldığını, nasıl içtihatlarda bulunduğunu da görme şansımız var. Ve bu noktada ben Diyanet personeli değilim. Diyanet'i doğrulamak gibi bir amacım yok. Fakat Diyanet'in bu konuda doğru bir çalışma yaptığını söyleyebilirim. Şunu demek istiyorum. Yani siz bir içtihat değiştirdiyseniz bunu bir izah etmeniz lazım. Halka bunu anlatmanız lazım. Diyanet'in şöyle bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Kardeşim biz hangi insanla uğraşalım? Yani 80 milyon 90 milyon insan var. Her birini ikna etmeye mi çalışalım? Böyle bir karar aldık ve uygulatıyoruz. Dolayısıyla bu noktada çok şeffaf değiliz diye de bilirler. Bu bir tenkit edilebilecek bir alan ama. Ahmet Şimşirgil Hoca'nın şöyle bir değerlendirmesi de var. Eğer siz doğruysanız bizim için hiçbir problem yok. Çünkü biz zaten orucu 20 dakika erken bırakmış olacağız. Fakat biz doğruysak sizin oruçlarınız olmuyor. Şimdi buna baktığımız zaman aslında aynı bakış açısıyla Ahmet Şimşirgil Bey'e şunu söyleyebiliriz. Endonezya'nın esas aldığı, işte Malezya'nın esas aldığı -20 dereceyi söyleyen alimlerin kanaati doğruysa sizin görüşünüz yani sizin orucunuz olmayacak. Sizin görüşünüzün yanlış olduğu ortaya çıkacak. Dolayısıyla burada -20'yi esas almak gerekmez mi? Yani ihtiyat diyorsak, ihtiyatı bir şekilde yani arkasını dolduramıyorsak, mutlak manada ihtiyat deyip de geçeceksek -20 esas alalım. Hatta -21 diyelim, -22 diyelim. Yani burada bir yerde durmamız gerekecek. Diyanet burada -18'i esas alıp -18'in ilerisinin yani bir problem olmadığını söylüyor. Dolayısıyla mesele yine ilmi bakmak lazım. Yine bizim sizin dediğiniz doğruysa bizim için bir problem yok derken aslında çok doğru değil. Niye? Çünkü sahuru tehir etmek sünnettir. Bunu tehir etmeyi yani siz bunu erkene çektiğiniz zaman eğer gerek yoksa bu erkene çekmenizin bir vecihi yoksa bir anlamı yoksa sahuru tehir etme sünneti terk edilmiş olacaktır. Yine bir problem çok büyük bir problem. Sabah namazını eğer sizin belirlediğiniz vakitte bir insan kılacak olursa sabah namazı eğer Diyanet'in dediği doğruysa sabah namazı geçerli olmayacaktır. Bakın ne kadar ciddi bir problem. Şunu da ben anlamakta zorlanıyorum. Yani Türkiye takviminin, fazilet takviminin bu konuda yayınladıkları bütün çalışmaları yani görebildiğim kadarıyla hepsini okudum. Şöyle bir iddiaları var. Oruç kesinlikle -19'dan sonra tutulursa olmaz. Yani -19 dereceyi aştığınız zaman orucunuz kesinlikle kabul olmaz diyorlar. Tamam. Peki o zaman sabah namazını kılalım. Hayır, orada ihtiyaten sabah namazını işte 20 dakika bekleyin. Şimdi imsak ile sabah namazı aynı şey. Yani oruca başlama vaktiyle sabah namazının başlama vakti aynı. Bir yerde kesinlik ifadesini kullanıp da diğer tarafta ya ihtiyaten bir garanti olsun diye 20 dakika koymanız aslında bir görüşünüzde bir çelişki olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani kesinlikle orucunuz olmaz. Ama sabah namazı o ihtiyaten biraz tehir edin. Yani o zaman bir yerde kesinlik bir yerde ihtiyat nasıl olacak? Yani bunlar aynı vakit. Oruç başladıysa sabah namazı vakti de girdi. Yani ikisi arasında bir mühmel vakit yok ki. Dolayısıyla şunu söylemenizi anlayabilirim. İhtiyaten orucunuzu başlatın, ihtiyaten namaz kılmayın. Bu çok güzel bir açıklama olacaktır. Ki İslam alimlerinin aslında işte Feteva Hindiye'lerin vesaire tercihleri de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama maalesef böyle söylemiyorlar. Oruç kesinlikle olmaz. O zaman sabah namazı kesinlikle olması lazım. Hayır orada kesinlik yok. Orada bir ihtiyat. 20 dakika bırakalım diyorlar. Yine Ahmet Şimşirgil Bey'in şöyle bir yanlışı var. Bu gerçekten büyük bir hata. -18 derece ile -19 derece arasında 18 dakika 20 dakika oynar diyor. Bu Türkiye'de yani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hadise. Hatta ben dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli vakitlerde baktım. Bu mümkün değil. Yani dakika farkı en fazla 5 dakika, 7 dakika, 9 dakika kadar çıkıyor.
Dolayısıyla eğer varsa mesela ben yanlışlanmaya çok açık bir insanım. Deyin ki kardeşim şu tarihte filan konumdaki bir yerde eksi 18 ile eksi 19 derece arasında bak 20 dakika fark var deyin. Ben de özür dileyip hatamı kabul ederim. Ama böyle bir şeyin olacağını ihtimal vermiyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu çalışmayı yaptık. Hatta şuradan göstermek istiyorum. Bu benim kendi hazırladığım program. Evet, burada bu çalışmaya şöyle bakalım mesela. Burası sanıyorum İstanbul'un konumu. Mesela hangi tarih için almış? Bu tarihi şöyle değiştirelim. 2-3 yapalım. Mart'ın 2'si 2025 tarihi. Bakın mesela eksi 18'i esas aldığımız zaman 6'yı 5 geçe çıkıyor. Eksi 19 dereceyi esas alsak 6-0. Yani 5 dakika fark etti. Mesela bu tarihi değiştirelim. 1-5 yapalım mesela. Evet, şu an değiştiriyorum. Bakın 4.09 24'te, yani 4'ü 9 geçe fecir. Eksi 18'de ise 16 geçe oluyor. Yani 7 dakika fark var. Bunu yaz aylarına götürdüğüm zaman fark artacaktır. Dolayısıyla 21.6 diyelim mesela. En uzun gün. Bakın eksi 18'de 3.24. Eksi 19'da ise 3.14. Yani ne kadar fark var? 10 dakika. Yani bu 20 dakikaya bu farkın çıkması bence mümkün değil. Konumu da değiştirebiliriz. Mesela 36 yapalım. Bunu da 25 yapalım. Bakalım eksi 19'a 4.06, eksi 18 yaptığımız zaman evet 13 oldu. Yani 7 dakikalık bir fark oldu. Yani siz de bakabilirsiniz. Hani bu noktada senin çalışmana nasıl güvenelim? Belki senin çalışman yanlış kardeşim diyenler de olabilir. O zaman ortaya bir çalışma koyarsınız. Dersiniz ki bak şu tarihte eksi 18 ile eksi 19 derece arasında şu kadar fark var. Bunu ispatlarsınız. Ben de özür dilemesini bilirim. Ama böyle bir şey doğru değil. Aslında bunun doğru olmadığını şöyle de anlatabiliriz. Bugün Türkiye takvimiyle Diyanet arasında bakalım kaç dakika var. Evet, şurada Ankara için Diyanet'in ve Türkiye takviminin arasındaki zaman farkına bakalım. 2 Mart Pazar günü mesela 5.51 imsak. Türkiye takviminde ise 5.34. Yani arada 17 dakikalık bir fark var. Şimdi hocam bak işte adamın dediği doğru. Demek ki 17 dakikalık bir fark var 2 derece arasında diyemezsiniz. Çünkü arada temkin farkı da var. Yani Türkiye takvimi Ankara için sanıyorum 9 dakika falan takvim koyuyorlar. İstanbul için 10 dakika koyuyorlar. Dolayısıyla bu 17 dakikanın içinde temkin vakti de var. Yani 10 dakikaya yakın bir temkin farkı var. Dolayısıyla 1 derece arasında 7 dakikalık bir fark çıkıyor aslında. Eğer Ahmet Şimşirgil Bey'in söylediği gibi 1 derece arasında 20 dakika olsa 10 dakikada temkinden fark gelecek. Dolayısıyla aradaki fark 30 dakika olacak. Görüldüğü gibi arada 17 dakikalık bir bugün için fark var. Dolayısıyla bu iddianın da doğru olmadığını böylece anlamış olduk. Diyanet'in bu konuda yani neden eksi 19'dan eksi 18'e geçtiği meselesinde izahı şu. Astronomik tan olarak yani bütün dünyada kabul edilen, bütün çoğu ülkenin de kabul ettiği. Aslında bu tercih Diyanet'in tercihi değil. Az önce tablolarda da gördüğünüz gibi yani benim yaptığım araştırmalarda en azından şu sonuca vardım. Dünyada ülkelerin çoğunluğu eksi 18 esas alıyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Diyanet de bu konuda hani bütün dünya ile bir birliktelik olsun. Astronomide zaten itibar edilen bir değer olsun. Eksi 19'daki gözlemler de yani eksi 19'a muvafık düşmüyor. Dolayısıyla eksi 18'e esas alım diye bir kanaat bildiriyorlar. Ben açıkçası bu kanaatin çok hatalı olduğunu düşünmüyorum. Zamanımızın büyük alimlerinden Taki Osmani, Pakistan'da büyük alim. İngiltere'de yapılan bir toplantıda 1983 tarihinde bir toplantı yapıldı. Yaklaşık 70 alimin katıldığı, birçok gözlemcinin katıldığını söylüyorlar. Ve orada da imsak vakti için eksi 18'i esas almak gerektiğine kanaatine varıyorlar. Sabah namazı için ise eksi 15 derecede kılınmasını tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla yani bu Diyanete has bir tercih değil. İşte Ahmet Şimşirgil Bey'in söylediği işte Cumhuriyet geldi insanların orucunu bozmak için, ifsad etmek için, dini bozmak için bunu yaptığı iddiası aslında çok ilmi bir izah değil diyebiliriz. Evet, bu konuda yine şöyle bir şey göstermek istiyorum. Fazilet takviminin namaz vakitleri ve temkin hakkındaki sual ve cevaplar isimli bir çalışması var. Şimdi bu çalışmasında sayfa 18'de emekli astsubay kaptan Mutasım Yazıcı'nın 1984 tarihinde bir denizci, bir kaptan yaptığı gözlemlerden bahsediyorlar. Şimdi bu gözlemleri biz kendi programımızda koyup bakacağız. Kaç dereceye tekabül ediyor? Yani kendilerinin kabul ettiği kaptan beyefendinin yaptığı gözlemlerin kaç dereceye tekabül ettiğini biz bugün kendi formüllerimizden ortaya çıkartacağız. Bunu size göstermek istiyorum. Evet, burada sayfa 18'de emekli astsubay kaptan Mutasım Yazıcı'nın 1984 senesinin 10. ayında yaptığı Ramazan rasatlardan özür dilerim verilen aşağıdaki misaller daha iyi izah edecektir diyor. Yani burada aslında söylemeye çalıştıkları şey şu. Hava şartları rasatı etkiler. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Fakat verdiği değerlerden biz derece tespiti yapacağız. Yani kendilerinin söylediği aslında bakın bu gözlemler de eksi 19'u destekliyor demiyorlar.
Burada rasatları hava şartlarının etkilediğinden bahsediyorlar. Biz tersine mühendislik tabiri caizse yaparak dereceyi tespit edeceğiz. Mesela burada şundan başlayalım. 27-10-1984 tarihine şöyle gelelim. 27-10-1984 yılını açıyorum. Şimdi enlemimiz nedir? 23-43. 43 tabii şeye çevirmek lazım. 0-716 yapıyor. Yani 23-716 alacağız şurayı. Boylamda west olduğu için buraya eksi gireceğiz. 92'ye 16. 16'yı 60'a bölmemiz lazım. 0,266 92. Yani eksi 92 nokta 266 idi. Karıştırdık. Evet. Bakalım. GMT'yi 0 yapıyorum. Evet. GMT 11.01'de diyor kızıllık başladı diyor. Şimdi bakın. Eksi 19 esas alınsa 10.51'de kızıllığın başlaması gerekiyor. Demek ki 11.01 bakalım kaç dereceye tekabül ediyor. Bakın eksi 18 de değil. Evet. Eksi 17'ye tekabül ediyor. Yani kendi beyanlarına göre şu tarihte bu enlem ve bu boylam sonucuna göre GMT 11.01'de kızıllık başladığını tespit ettik diyor. Bu bizim hesabımıza göre eksi 17 dereceye tekabül ediyor. Dolayısıyla hani eksi 19'du. Hani eksi 19'dan sonra kesinlikle oruç olmaz dediniz ama kendi çalışmanızda bir gözlemi paylaşıyorsunuz ve bu gözlem sonucuna göre eksi 17'ye varıyoruz. Buna da bakalım mesela kızılık başladı diyor. Burada yatsı gözlemleri de var. Kızılık kayboldu dediği yatsı gözlemi. Mesela şuna bakalım. Yani ben de sizinle beraber bakacağım. 24-10-1984. Şunu 24-10 yapacağız. Enlem 29-27. Ee, 0-1 bunu da yapalım. Çok etki etmez ama. Eksi 80. Evet. Bu tarihte bakalım. 10-15'te diyor kızılık başladı. 10-15 kaça tekabül ediyor? Bakın eksi 16 buçuğa tekabül ediyor. Yani şu gözlem sonucuna göre de eksi 16 buçukta aslında imsak girmiş oluyor. Yani bilmiyorum anlatabildim mi? Mesela şuna bakalım. 18-10 tarihinde. Bir yanlışlık yapıyorsak da bu iddiayı yani ispat etmenizden memnun olurum. Biz hataya nispet edilmekten çekinmiyoruz yani. Şunu yapacağız. Boylam içinde 26'yı çevirelim. 433. Evet bu tarihte bakalım gözlem neymiş. Kızılık başladı 9.36'da diyor. 9.36'da yine eksi 16.5'a geliyor. Evet yani yine eksi 16.5'da bir gözlem yapmış. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Gözü esas alacaksak. Bakın bu Diyanet'ten sonra vaktin girdiğini söylüyorlar. Yani bırakın Diyanet'in söylediği vaktin temkine uymadığını, oruçların kesinlikle batıl olduğunu, bu gözlemi eğer siz kabul ediyorsanız bu gözlemlere göre eksi 16.5, eksi 17 gibilerde imsak giriyor. Tabii ben mutlak manada bu gözlemler doğrudur, buna göre hüküm verelim de demiyorum. Evet, Diyanet'e yöneltilen bir diğer tenkitte Abdülaziz Bayındır'ın başı çektiği, mezhepleri kabul etmeyen, tamamen Kur'an-ı Kerim'den bir içtihat yaparak kendi mezheplerini ortaya çıkaran, bizim genelde savundukları görüşleri bizim kitaplarımızda haricilerin görüşü olarak görüyoruz. Kendilerine modern harici diyebiliriz. Çünkü gerçekten haricilerin ilk ortaya attığı, işte hadisleri kabul etmeyiz, biz Kur'an'la hüküm veririz şeklindeki içtihatlarını birebir taklit ediyorlar. Tabii bir farkla modern zamana uymayan harici anlayışlarını kabul etmiyorlar. Ne hikmet haricilerle tamamen Kur'an'dan aynı şeyleri anlıyorlar ama haricilerin modern dünyaya uymayan Kur'an anlayışlarını hayır o ayet aslında bu manaya gelmiyor diyerek de kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bu noktada bir acaba kendinizi bu modern dünyaya sevdirmek için mi Kur'an'ı kullanıyorsunuz sorusu akıllara geliyor. Tabii yani kendilerini ben ilmi açıdan açıkçası çok tasvip etmiyorum. Mezhepsizliği zaten bir bidat olarak görüyorum. Fakat batıl da olsalar anlayışları, itikatları bu noktada söylediklerini dikkate almakta fayda var. Şöyle söylüyorlar, biz gözlem yapıyoruz ve Diyanet'in açıkladığı vakitte ufukta hiçbir aydınlık söz konusu değil. Bu noktada Diyanet'e şu tenkidi yapıyorlar. Siz
kameralarla, teleskoplarla, yani insan gözünün görmeyeceği fakat kameraların ancak tespit edebileceği vakti imsak olarak açıklıyorsunuz. Bu doğru değil diyorlar. Şimdi eğer ufukta beyazlığın iyice yayılmasını esas alırsak bu tenkiti anlamak mümkün. Çünkü insan gözü görmüyor, kamera o ufkun yayılmasını görüyor. Bu çok makul görünmüyor. Fakat Diyanet ilk doğmayı esas alıyoruz diyor ve insan gözünün aslında bu aydınlığı fark edebilirdi. Fakat ışık kirliliğinden sebep bu fark etmiyor dediğini görüyoruz. Bu noktada yani Diyanet'in bu izahı gerçekten doğruysa, müsellemse o zaman bir problem lazım gelmez diyebiliriz. Ama eğer gerçekten insan gözünün görmesinin mümkün olmadığı, sadece kameralarla tespit edilebilecek bir aydınlanmaysa ben de bu noktada kendilerine katılıyorum. Çünkü yani bu dediğim gibi herhangi bir kurumu temsil ederek konuşmuyorum. Kendi kanaatlerimi ifade ediyorum. Bu konuda yani yaptığım araştırmalarda Hanefi mezhebinde bazı ibareler bulsam da Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde çok sarih kaviller var. İmam Gazali'nin hocası, üstadı Cüveyni Rahimullah'ın sözü bu noktada çok kullanılıyor mezhepte. Mevakitu şer'i mebniyetun ala ma yudraku bil havas. Yani şeriattaki vakitler hislerin, gözün işte idrak edebileceği şekilde ona mebni kılınmıştır. Hatta hatırlıyorum Maliki mezhebindeydi Allahu alem. Bir fakih şöyle bir misal getiriyor. Bir Allah dostu zevalin kaçta olacağını vakıf olsa, keşfen bulsa, yani Allah dostlarının böyle bir kerameti olabilir. Bu kerametine göre namazı kılsa, cemaate de namaz kıldırsa ve gerçekten dediği gibi güneş aslında o saatte zeval bulmuş olsa, biz bu kişinin namazının doğru olmadığını, sahih olmadığını ifade ederiz. Çünkü bize asıl olan, bizim için vakit olan gölgenin büyüyebildiği andır. Yani hakikaten nefsül emirdeki zeval vaktini biz itibar almıyoruz. Gölgenin yani insan gözünün fark edebileceği vakti biz esas alıyoruz. Bu izaha göre ki Diyanet bu izahı, bu açıklamayı, daha doğrusu bu kanaati hilalin subutunda kabul ediyorlar. Bugün çok gelişmiş teleskoplarla ayın güneşle dünya arasına girip kapkaranlık olduğu vakitin bir an sonrasını yeni ay başlangıcı olarak ifade etmiyorlar. Ay ile güneşin arasının açılması gerekir diyorlar. Ayın ufkun belirli derece yukarısında olması gerekir ki insan gözü anca bunu fark eder diyorlar. Orada aslında gözü esas alıyorlar. Eğer bu noktada aleti esas alıp gözü esas almıyorlarsa hata yapıyorlar diyebiliriz. Tabii ben şunu da ifade etmek istiyorum. Benim bu çalışma bitmiş bir çalışma değil. Yani nihayete ermiş, kanaatlerim ortaya çıkmış, ben bu konuda böyle düşünüyorum diyebileceğim bir nihayete erişmiş değilim. Bu konuda biraz daha araştırma yapmam gerekiyor. Sahada gözlem yapmam gerekiyor. Tabii hem elemana ihtiyaç var. Yani bir ekip işi, hem maddi güce ihtiyaç var. Çünkü gözlem yapmak o kadar kolay değil. Hem de yani zamana ihtiyaç var ki zaman konusunda gerçekten fakiriz. Sizlerden de dua bekleriz. Dolayısıyla yani bu çalışmada, bu videoda size mutlak manada fetva budur, amel edin diyemeyeceğim. Bu noktada ciddi bir mesuliyet var. Yani insanların orucu, namazı üzerine konuşmak, fetva vermek, yani ben açıkçası ciddi problem olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani Diyanet doğru söylüyor, kesinlikle doğru söylüyor demek de bir ilim ister, bir duruştur yani. Hayır, kesinlikle yanlış yapıyor demek de bir mesuliyettir. Bu noktada biraz tevakkuf halindeyim diyebilirim. Ama tabii ki bir amelim var. İnsanları da teşvik ettiğim bir amel var. Fetva budur, bu kesinlikle kanaatim budur diyemesem de yani sonuçta bir şeyler söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla az önce verdiğim misalde yani Nefsül Emir'de, Şafii mezhebinde İbnül Hacerler bunu da söylüyor. Onlar da bunu söylüyorlar. Hakikatte diyelim ki fecir doğmuş olsun fakat insan gözünün bunu görmesi mümkün değilse biz o vakti esas almayız. İnsan gözünün görebileceği anı esas alırız. Fakat bu alimler yine şunu da söylüyorlar. Havada bir bulut olsa ve mesela diyelim ki güneşi göremiyoruz. Güneş batıya meyletmiş olabilir, olmayabilir. Eğer bize vakit hesaplayanlar şunu söylerse, kardeşim şu anda bulut olmasaydı göz güneşin batıya meylettiğini görürdü diyorlarsa o zaman onların sözünü alırız diyorlar. Yani arada şöyle bir fark var. Birincisinde gözün görmesi mümkün değil. Hesaba göre güneş zeval buldu veya fecir oldu. Biz bunu kabul etmeyiz diyorlar. Ama göz bir engelden ötürü görmüyor. Mesela bulut var görmüyor, dağ var görmüyor. Bu olmasaydı görürdü diyebiliyorsak o zaman o vakti kabul ederiz diyorlar. Dolayısıyla bu izaha göre eğer ışık kirliliğinden ötürü biz fecrin ilk doğduğu anı göremiyorsak, Diyanet eğer bu kanaatteyse, bunu söylüyorsa ve bu gerçekten doğruysa o zaman bir problem lazım gelmeyecektir. Gözümüzle bizzat görmemiz şart değildir. Gözümüzle görebiliyor olmamız şarttır. Tabii dediğim gibi bu konuda farklı kanaatler de var, farklı tartışmalar da var. Meselenin diğer etkisi şu, temkin vaktinden bahsettik. Diyanet temkin vaktini kaldırdığını söyledi. Hala temkin vaktini uygulayanlar, 10 dakika temkin vakti koyanlar var. Peki temkin vakti nedir? Bu konunun da açıkçası yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. İşte temkin vakti
Ya ne olur ne olmaz bir 10 dakika koyalım gibi bir temkin değil aslında. Fıkıhta bazı ihtiyatlar vaciptir. Yani ihtiyattır ama o ihtiyata riayet etmek vaciptir. Dolayısıyla her ihtiyat yani müstehaptır, işte yaparsan iyi olur şeklinde değildir. Buradaki temkin vaktini olması gerektiğini iddia eden insanlar vücubi bir şekilde buradaki ihtiyattan bahsediyorlar. Bunu öncelikle bilelim. Temkin vaktini 4 temel şekilde inceliyorlar. Güneşin yarıçapının etkisi, ışığın kırılması, bulunulan yerin yüksekliği ve paralaks etkisi diyorlar. Paralaks etkisinin neredeyse hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla biz 3 meseleyi ele alacağız. Şimdi güneşin yarıçapını dikkate almalı diyorlar. Çünkü Hüseyin İlmi Işık Efendi'nin de Saadet-i Ebediye'de ifade ettiği gibi yani NASA gibi kurumlar güneşin merkezini, dünyanın merkezini esas alıyorlar. Oysa güneşin merkezini değil biz güneşin tepesini esas almalıyız. Örneğin güneşin doğuşunda, güneşin batışında merkezini esas alamayız. Çünkü güneşin merkezi sıfır hattına geldiğinde aslında güneşin yarıçapı kadar yukarıda kalmış bir durumu var. Dolayısıyla onun da batması gerekiyor. Dolayısıyla güneşin yarıçapı kadar bir temkinin koyulması gerekir diyorlar. Bunu şöyle göstermek istiyorum. Işığın kırılmasını anlatmaktansa görsel olarak en iyi şöyle ifade edebiliriz. Şöyle gösterebilirim. Bakın. Yani şu an atmosfer yok. Şu an atmosfer var. Böyle bir fark ortaya çıkıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz güneşi aslında atmosferden sebep, güneş ışınları atmosfere girdiğinde kırıldığından sebep biz güneşi olduğundan daha yukarıda görüyoruz. Bu ne demektir? Biz aslında güneş batmadı diye gördüğümüz zaman güneş hakikatte batmıştır. Biz güneşin bir yansımasını görüyoruz. Aslında gördüğümüz şey güneş değil. Güneş ufkun altına indi fakat biz hala güneşin batmadığını görüyoruz. Doğuşta da tam tersi var. Biz güneş doğdu zannediyoruz. Hakikatte güneş daha ufkun altında. Dolayısıyla bu konulara dikkat etmek lazım diyorlar. Bundan sebeple Diyanet de astronomik güneş doğuşu ve astronomik güneş batışı vaktine temkin koyuyor. 7 dakikalık bir temkin koyuyorlar ki yani benim gördüğüm kadarıyla bayağı yüksek bir temkin vakti bu. Yani şöyle özetleyebiliriz. Astronomik güneş doğuşu bize güneşin doğuş vaktini veriyor. Yani güneş tam ufkun altında olduğu anı veriyor. Fakat biz güneşi ondan yukarıda gördüğümüz için aslında bizim için güneşin doğuşu 7 dakika işte 5 dakika farklı görüşler var o konuda. Daha erken olacaktır. Dolayısıyla astronomik güneş doğuşundan belirli bir dakikayı düşüyorlar. Geriye çekiyorlar vakti. Güneş batışında ise tam tersi. Astronomik güneş batışında güneş hakikatte batsa da aslında bizim gözümüz onu hala yukarıda gördüğünden henüz batmamış olacağından bizim gözümüzle güneşin battığını fark etmemiz yine 5 dakika 7 dakika işte 1 derece farklı kanaatler var. Daha sonra olacaktır. Dolayısıyla bu temkini oralarda kullanıyoruz. Fakat Diyanet'in bu konudaki açıklamasına baktığımız zaman imsak ve yatsı namazı gibi vakitlerde ki bu iki vakti diğer bütün vakitlerden ayırmak lazım. Buralarda bu temkine gerek olmadığını söylüyorlar. Çünkü aslında bizim -18 ve -19 derken burada kırılmayı hesaba almamızın çok bir önemi yok. Hem vakitte bu genişlik var hem de biz yani tersine mühendislikle aslında bu dereceleri tespit ediyoruz demiş oluyorlar. Ben biraz onların adına da konuşuyorum. Bizzat bu izahları yapmıyorlar aslında. Çok şeffaf olmadıklarını söylemiştik. Burada üçüncü önemli mesele yüksekliğin etkisi demiştik. Ben hani şöyle bir şey gösterebilirim. Evet, yüksekliğin ne kadar etki ettiğiyle alakalı da şunu göstermek istiyorum. Yüksekliğin formüllerimize nasıl yansıdığıyla alakalı farklı kanaatler var. Farklı formüller, farklı yaklaşımlar var. Ben de bir yaklaşım kullanıyorum. Onun etkisini göstermek istiyorum. Mesela kişi tarihi ve boylamı değiştirmeyelim. Çok önemli değil. Mesela 6. katta oturuyor olsun. İşte yaklaşık 18 metre, 20 metre dese diyelim. Mesela fecir 6, 28, 20'de hesaba göre -18 derecede. 20 metre yukarıda bakın 27, 43 olmuş oluyor. Yani 37 saniyelik bir fark ortaya çıkıyor. Yani öyle 6. kat, 7. kat hadi diyelim 40 metre olsun. Mesela 12. katta olsun diyelim. 28, 27, 27, 28. Yani yaklaşık bir dakika fark ediyor. Doğru bir dakika da önemlidir. Sonuçta bir dakika yok sayamazsınız ama Diyanet'in açıklaması şu. Zaten bu vakit öyle diğer vakitler gibi nokta atışı hesaplanan bir vakit değil. Yani bunu en baştan söylemek lazım belki kardeşlerim. Namaz vakti konusunda hocalarımızın bazı izahları var. İşte biz Diyanet'e güveniyoruz. Nokta atışı hesap yapıyorlar. Aslında bu fecir ve yatsı haricinde bile doğru değilken fecir ve yatsı da zaten böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani nokta atışı hesap diye bir şey söz konusu değil. Şunu söyleyebiliriz. Biz güneşin -18 derece alta indiği anı nokta atışı bulabiliyoruz. Burada tabii kırılmayı, şunu bunu etkisini göz ardı edersek. Şimdi orada yüksekliğin etkisi var, basıncın, sıcaklığın aslında etkileri var, nemin etkisi var. Yani gözü esas alıyorsanız özellikle hangi gözü esas alacaksınız? Gözün verisini yani gözden gelecek bilgiyi etki edecek birçok parametre var. Bunları matematiğe yansıtmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu müsellem bir konudur. Yani yoksa nokta atışı hesap böyle matematik formül yazıyorsun tak çıkıyor. Diyanet bunu esas alıyor. Diğerleri de bunun üzerine işte artı 10 dakika koyuyor. Mesele bu kadar basit değil.
Kardeşlerim, netice olarak biraz uzun bir video oldu ama önemli şeylerden bahsettiğimizi düşünüyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi insanların namazı, orucu, bu konuda fetva vermek gerçekten çok zor, mesuliyetli bir iş. Yani namazlarınızı tutun, oruçlarınızı tutun, namazınızı kılın. Hiçbir problem yok. Yani ben açıkçası cehenneme gitmeye çok meraklı bir insan değilim. İnsanların orucunu, namazını etkilemek istemem. Fakat yani bu çalışma nokta konmuş bir çalışma değil. Onu ifade etmek istiyorum. Yani bu konuda biraz tevakkuf halindeyim. Mutlak manada bu doğrudur diyemiyorum. Fakat hocam ne yapalım, yani bu noktada sizin kanaatiniz nedir diyecek olursanız ben Diyanet'in -18 vakitine göre imsak yapmakta hiçbir problem açıkçası şu ana kadar düşünmüyorum. Yani bu noktada bir problem olacağını düşünmüyorum. Ben de bu şekilde amel ediyorum. -18'i esas alabiliriz. Fakat sabah namazı konusunda gerçekten farklı kanaatler olduğunu bilmek lazım. Mezhebimiz içinde farklı içtihatlar olduğunu bildirmekte fayda var. Dolayısıyla -15 dereceye kadar sabah namazını tehir etmekte çok ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Peki -15 derece acaba ne kadara tekabül ediyor? Bununla da alakalı bir şey göstermek istiyorum sizlere. Evet, bakalım mesela -18 ile -15 arasında kaç derece fark olacak? Evet, bunu 2025'e getirelim. Evet, bunu da 42, 30 yapalım mesela. Evet. Mesela -18'de 3,48. Mesela şu GMT'yi de 3 yapalım. Türkiye'ye getirelim. 6,048'de -18. Peki -15'e baktığımız zaman bakın 17 dakika fark etti. Yani ben bu konuda bir çalışma yapmıştım. Burada size göstermek için tekrar yaptım. Ankara ve İstanbul için 16 ile 17 dakika fark çıkıyor. Bu sene için. Yani bunu alıp da 2 sene sonraki Ramazan'da işte veya farklı iller, dünyanın farklı ülkelerinde de böyledir demiyorum. Ama Türkiye'de Ankara ve İstanbul için yaptığım araştırmaya göre -18 ile -15 arası. Yani bugün Diyanet'in ezan vakti, imsak vaktiyle benim size namazı kılmayı tavsiye ettiğim -15 derece arasında 16 ile 17 dakikalık bir fark olacaktır. Dolayısıyla 17 dakika tehir etmenizi tavsiye ederim. Ama yani bu tavsiye gerçekten ehemmiyetli bir tavsiye. Ciddi anlamda riayet göstermenizi ben şahsen tavsiye ederim. Zaten Hanefi mezhebinde sünnet olan sabah namazını güneşin doğuşundan işte 20-25 dakika kadar evvel kılmaktır, tehir etmektir. Tacil değildir, taglis değildir bizde sünnet olan. Bu noktada sünnete de riayet etmek zaten bizim için asıl olan camiye gitmektir. Belki bu söylediğimin muhatabı kadınlar olacaktır. Zaten erkekler için sünnet olan camiye gitmek ve camide namaz kılınan vakitte namazını kılmak olacaktır. Uzun bir video oldu. İnşallah hata yapmamışızdır. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah Teala kibirlenmekten muhafaza eylesin. Müslümanların orucunu, namazını ifsad etmekten, yanlış fetva vermekten muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.